Yıl 2021, aylardan Ocak, pandemi patlamış, her taraf kapalı, enflasyon arttıkça artıyor, ekonomi kötüye gidiyor, faizler artıyor, borsa pandemiden ötürü düşüyor da düşüyor. Öyle düşüyor ki tüpraşın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 9 liralarda, Türk Hava Yolları 12 küsürlerde, İşmen 2 lira küsürlerde. Evlere kapanmışız. Eşim doktor hem de yoğun bakım uzmanı. Bir yandan onun derdi çünkü sürekli yoğun bakıma hasta giriyor. Eşim de sonuçta bir insan, en sevdiğim insan, onu düşünmek zorundayım. İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturuyoruz. Metropol bir yer değil ama artık burası bile benim üstüme gelmeye başladı. Bana çökmeye başladı. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda eşimi de ikna etmem gerekiyordu bunun için. Kafamdaki yer bir köye yerleşmekti. Aslında ilk başta deniz kenarında bir köy istiyordum. Ama eşim çalıştığı için ve o işini bırakmadığı için, yani ben ona sadece söyledim istifa et diye. O da etmeyeceğini söyledi. Tabii saygı duydum. Yani aslında benim bunu söylemem bile yanlış. Şu andaki aklımda olsa asla böyle bir şey söylemem. Yıllarca okumuş, başarmış, uzman hekim olmuş. Ama insanoğlu işte gaflete düşebiliyor. O anki gafletle istifa et dedim. Edemeyeceğini söyledi ve benim deniz kenarındaki köy hayallerim ve kasaba hayallerim o anda bitmiş oldu. Peki ben yine yerimde durdum mu? Hayır, durmadım. Sürekli araştırıyorum. Orası nasıl, burası nasıl, şurası nasıl diye. Köyden yer alacaksanız arkadaşlar direktman kahvesine gidin, oturun birer çay için. Zaten ne olduğunu iyi kötü anlarsınız. O köye gidiyorum olmuyor, bu köye gidiyorum olmuyor, şu köye gidiyorum içime sinmiyor. İçime sinen yerlerde evler içime sinmiyor. İşte böyle bir savaş içinde bu yolculuğa başlamış oldum. Daha sonradan Birgi aklıma geldi. Birgi'ye geldim. Her şey ateş pahası arkadaşlar. O zaman bu kadar meşhur değildi gerçekten ama fiyatları gerçekten çok yüksekti. İşte araştırıyorum, koşturuyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, araya insan sokuyorum, bir türlü olmuyor. Daha sonra Birgi'nin yanında 2 tane daha köy var. Zaten Birgi diye geçiyor buralarda. Taşpazar ve Üçkonak. Eskiden Birgi işte başkent, her şeyin bulunduğu yer. Taşpazar dediğimiz mevki adı üzerinde. Pazar yeri, Üçkonak dediğimiz yerde konaklama yeri olarak geçiyormuş. Bu üçü bir birmiş. Hala da öyle anılıyor zaten. Ya Birgi denince Taşpazar da işin içine giriyor. Üçkonak da işin içine giriyor. İşte buraları araştırıyorum. Buraları araştırmaya başlıyorum. Derken eskiden dükkan kiracısı olduğum Muhtar Juro hocam. Buradan saygıyla kendisini selamlıyorum. Onunla karşılaştım. Ben de Üçkonak'tanım dedi. Birgi'denim dedi. Ben sana yer bulurum dedi. Hem de ucuz dedi. Vallahi hocam olursa dedim. Ben de almak isterim dedim. İşte eşimle paylaştım. Tabii yatırımımıza dokunmak istemiyoruz doğal olarak. Birikim yatırım var ama onu bozmak istemiyoruz asla. Kredi çekmeye kalksanız şu anki kadar yüksek olmasa da faizler fazlasıyla yükselmeye başlamış. Çünkü enflasyon ciddi manada artıyor. Nakit zaten kısıtlı. Pandemi birdenbire büyümüş. Ne olacağımız ne kalacağımız belli değil. Ama benim deli cesaretim yine tuttu. Eşime ikna çabaları başladı. Tam o esnada da Muhtar hocamdan telefon geldi. Barış çabuk bizim köye gel diye. Ve şu anda bulunduğumuz arsanın içinde arkamda da gördüğünüz üzere 2 tane yıkık ev, 200 küsür metrekare bir arsa ve biraz önce videolarda gördüğünüz yeni yapmış olduğum ev. Buraya geldim arkadaşlar. Sanki yıllardır benimdi burası. Sanki yıllardır benim için beklemişti. Ve satacak olan abimiz biraz fazla inatçıydı gerçekten. 1.000 lira bile aşağı inmiyordu. Buna rağmen aldım. O zaman için 2021 yılı Şubat ayında buraya 50 bin lira parayı aldım arkadaşlar. Ve nakitte tuttuğumuz olan biten parayı buraya gömmüş oldum. Şimdi ben artık buraya aldım ya, hani hayaller kuruyorum. Ne olacak diyorum, bir odasını çeviririm diyorum. İşte yine kalırım diyorum. Gider gelir kalırım. Eşimi öyle ikna ederim vesaire falan gibi düşünceler içine giriyorum. Eşim de saçmalama diyor. Öyle şey mi olur diyor. İşte o anda oturduğumuz ev gerçekten güzel bir site. Güzel bir apartman dairesi. İşte ekranınıza da gelir şimdi birkaç resmi. Güzel bir yerde oturuyoruz. Oradan buraya gelmek tabii kimse istemez. Sonuçta bir ilçede yaşıyorsun. Her şey ayağının altında. İşte evle hastane arası 2 dakika. İşte buradan gidince yarım saat mesafeler falan, götür getirler. Bir sürü şey. Ama ben taktım kafaya. Bir şekilde eşimi ikna edeceğim dedim. Eşim de bana dedi ki kredi çekmeyeceğiz dedi. Yatırımımıza da dokunmayacağız dedi. Nasıl yaparsan yap dedi. Oraya dedi güzel bir ev yap. Ben seninle oraya taşınacağım dedi. Allah'ım düşünüyorum, kredi çekmek yok. İşte ne bileyim yatırımımıza dokunmak yok. O yok, bu yok. Bir gün böyle eski evimizin balkonunda oturuyorum. Kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Birden arabaya gözüm ilişti. Arabayı yanlış bilmiyorsam 48 bin liraya falan almıştım o zaman için. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 58 bin lira civarı olabilir. Ben dedim şu araba piyasasına bakayım falan dedim. Tabii pandemi, ortalık kötü. Bir baktım bizim arabanın sıfır olmuş 178 bin lira. Önceden de biliyorsunuz otomotiv işiyle uğraşıyordum. Hemen tanıdığım birkaç arkadaş aradım. Arabadan 8 bin kilometrede. Aradım. İşte dedi ki bana bir tanesi 150 bin lira veririm dedi. Benim
gözlerim fal taşı gibi açıldı tabii ki. Kredi çekmek yok, yatırıma dokunmak yok ama arabayı söylememişti eşim sonuçta. Ve gittim arabayı sattım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam o paranın 40 bin lirasına Opel Meriva diye bir araba almıştım. Evet, 40 bin liraya almıştım. İşimi görsün, ayağımızı yerden kessin diye. Ve bu inşaatın başlangıcı o 100 bin lirayla oldu. Tabii 100 bin lira mümkün değil, bir inşaata yeter mi? Yetmez. 100 bin lira para inşaatı belli bir yere getirdikten sonra, sanırım Mayıs ayı gibiydi, Mayıs aylarıydı. Bu inşaatı belli bir yere getirdikten sonra araba fiyatları kopmaya başladı ve bizim 40 bin liraya aldığımız Meriva oldu size 120 bin lira, 130 bin lira. Kafaya koydum, bunu da satacağım dedim. Meriva'yı da sattım ve bu inşaatı bu şekilde bitirdim. Peki arabasız ne yaptık o esnada? Arabasız bir tane motosikletimiz vardı. Honda motosikletimiz. Zaten ödemiş, hava yaz olmuş, şehir içi. Onunla gayet güzel idare ettik arkadaşlar. Daha sonra işte bu ev bitti, gelip gidiyoruz. Eşim de beğenmeye başladı, anladım. Sıra taşınma meselelerine geldi. Eşim dedi ki nasıl olacak işte dedi. Ben buradan gidip gelmem nasıl olacak dedi. Ben bırakırım dedim ya seni. Ne olacak dedim. Her gün götürür getiririm dedim. Alırız dedim iyi kötü bir araba dedim. İşte ben seni götürür getiririm her gün, merak etme dedim. O da biraz düşünelim dedi, bir şeyler dedi. Ben buraya geliyorum her gün. Ufak tefek işleri kendim halletmeye çalışıyorum. İşte bahçeyi düzeltmeye çalışıyorum. İşte fidanlar dikiyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Taş duvarlar çok eski. 200 yıllık duvarlar var arkadaşlar burada. 200 yıllık yıkıntılar var etrafımızda. Kepçe çağırıyorum, oraları düzelttiriyorum. Şu arkada bir giriş yolumuz var, aracın içeri girdiği. O yol berbat şekilde, orayı düzelttirmeye çalışıyorum falan filan derken eşim bir gün dedi ki taşınalım var dedi ya, sen her gün oradasın dedi. Bu evi dedi zaten sen unutmuşsun dedi. Sevinçten havalara uçtum taşınalım deyince ama şunu bilmiyordum tabii. Köyde yaşamak evet çok daha az masraflı. Buna emin olabilirsiniz. Çok çok daha az masraflı ama çok daha zor. Tarihi hiç unutmam arkadaşlar. 10 Ağustos 2021 yılında biz şu anda bulunduğumuz eve taşındık ve o günden beri de burada yaşıyoruz. Huzurlu bir yaşam sürüyoruz. Sessiz sakin bir yaşam sürüyoruz. Şu anda ben de eşim de bir ilçeye gittiğimizde, bir şehre gittiğimizde, annelerimizin evine gittiğinde, işte kardeşlerimize gittiğimizde, bir arkadaşlarımıza gittiğimizde gerçekten dışarıdan geçen arabaların lastik seslerini bile duyuyoruz. Lastik sesleri bize batmaya başladı artık ve sanırım bu saatten sonra da başka bir yerde yaşayamayız diye ikimiz de düşünüyoruz. Köy hayatı daha zor dedim. Neden daha zor? Şundan dolayı daha zor arkadaşlar. Elinizde imkan yok. Yani istediğiniz zaman istediğinizi yapacak bir imkanınız yok. Elinizde sosyalleşecek bir alan yok. Bunun yanında çok fazla iş oluyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bahçe şu anda çok dağınık vaziyette. Bunun için de kusura bakmayın diyorum. O kadar çok bahçe işleri oluyor. İşte hayvanlara bakıyorsunuz. Diğer tarafta tavuklarımız var. Onlara bakıyorsunuz. Bir köpeğim var biliyorsunuz. Onunla ilgilenmek zorundasınız. Etrafla ilgilenmek zorundasınız. Mesela şimdi yaz geliyor. Evi ilaçlamak zorundasınız. Evin etrafına belli şeyler dökmek zorundasınız. Akrebi var, yılanı var, o su var, bu su var. Var oğlu var. Ama hepsine değer mi? Fazlasıyla değer. Ben bu hikayeyi anlatırken fark ettiniz mi bilmiyorum. En başta size bir şey söyledim. İşte Tüpraş 9 liraydı. Türk Hava Yolları 12,5 liraydı. İşmen 2 küsür liraydı dedim. Bugün tarihimiz Mayıs 2026 ve bugünkü fiyatları neydi bu hisselerin? Türk Hava Yolları 300 liraya yakın. İşmen 40 küsür liralarda, Tüpraş 250-260 liralarda ve aradan geçen zaman sadece 5 sene ve bu rakamların içinde temettüler yok arkadaşlar. Ne kadar katlanmışlar 5 senede, bunu size kendi hikayemi anlatırken vay be fiyatlara bak dedirtebilmek için aslında zamanın ne kadar çabuk aktığını ve bu zaman akışında bizim gibi enflasyonist ülkelerde fiyatların, şirketlerin ne kadar hızlı değiştiğini, ne kadar hızlı değer kazandığını görebilmeniz içindi, anlayabilmeniz içindi. Hadi biraz daha ileriye gidelim. 2021 Ağustos ayında borsa BIST 100 endeksi 1399 lira, 1400 lira diyelim. Ford Otomotiv'de 12 lira 96 kuruşmuş arkadaşlar. Kiminin nefret ettiği, kiminin de çok sevdiği bir hisse. Sasa sadece ve sadece 0 lira 79 kuruşmuş 2021 Ağustos ayında. Evet, yatırım böyle bir şey işte. İsterseniz hisse senedi alın. İsterseniz toprak alın, isterseniz ev alın. Ama yatırım yapmanın da kriterleri var, öyle değil mi? Yatırım yaparken ne alırsanız alın, doğru şey alın arkadaşlar. Ev alacaksanız doğru yerden, doğru şekilde, doğru fiyatta ev almaya çalışın. Doğru yerden ne demek? Biraz ileriyi görebilmek, birazcık öngörülü olabilmek. Çok zeki olmaya gerek yok. Mesela oturduğunuz semtte
mutlaka mutlaka eskiden çok kötü dediğiniz bir mahalle vardır ve şu andaki kentsel dönüşümde bu mahalleye hızla evler yapılıyordur ve fiyatları uygundur. İşte öngörülü olmak budur. Yeni bir yerleşim yeri, yeni yerleşim yeri demek oranın düzeleceği, oraya yakında birçok iş yerinin açılacağı, marketlerin geleceği, evlerin hızla yapılacağı ve belli bir yerden sonra aldığınız verdiğiniz fiyatın 2 katına ev alamayacağınız bir yer olacağı çok aşikardır. İşte ne bileyim bir toprak alacaksınızdır. Dağın başında bir toprak almanıza gerek yoktur. Şehrin göbeğinde de toprak almanıza gerek yok. Ama birazcık uzak mahallelerde 5 ay sonra yatırımın geleceğini düşündüğünüz mahallelerde veya tarlalarda diyeyim ufacık bile bir yer alsanız sizi ihya edebilir. Hisse senetleri için de bu geçerlidir. Her zaman ne diyoruz? Türkiye için, dünya için çok önemli şirketlerimiz var. Bunlar borsaya kote. Bunlara siz ortak olma şansına sahipsiniz. Her hisse alınmaz. Her hisseye para yatırılmaz. Her şirkete para yatırılmaz. Her şirkete ortak olunmaz. Saydığım hisselere bakın. Tüpraş neymiş? 2021 yılında 9 liraymış. Ve bunun içinde her sene dağıttığı temettüleri saymıyorum bile. Fiyat nereden nerelere gelmiş? Yani paranız nereden nerelere gelmiş? Size oturduğunuz yerden bu paraları kimse kazandırmaz arkadaşlar. Birazcık düşüneceğiz, birazcık mantıklı olacağız, birazcık mantığımızı kafamızı çalıştıracağız. Ben ne yaptım? Bu evin inşaatı yapılırken arabamdan indim, güzel arabamdan indim, kötü arabaya bindim ama bunun geçici olduğunu biliyordum. Kötü arabamdan indim, motosiklete geçtim, bunun da geçici olduğunu biliyordum. Biz yatırım yaparken kötü zamanlarda bile yakalansak, kötü anlarda bile yakalansak, bunun geçici olduğunu şuramıza yazarsak ve doğru yere yatırım yaptıysak bizim paramızın katlanmamasının, bizim aldığımız şeyin değerlenmemesinin imkanı ve mümkünatı yoktur diye düşünüyorum. Bu bir gerçektir. Warren Buffett'la röportaj yapan bir kadın izlemiştim bir kere. Bana bir hisse önerebilir misiniz demişti. Buffett da güldü. Aramızda sır olarak kalacaksa tabii ki öneririm demişti. Kadına demişti ki evet aramızda sır olarak kalacak demişti. Buffett da şunu söylemişti aynen. Ben size hisse önereceğim ama ne kadar dayanabileceksiniz? Buna ne kadar katlanabileceksiniz? Belki o şirket ekonomik koşullardan dolayı aldığınız fiyatın yarısına düşünecek. Siz o esnada karalar bağlarken ben aslında mutlu olmuş olacağım. Siz buna dayanabilecek misiniz? O esnada almaya devam edebilecek misiniz? Eliniz oraya gidip o hisseye yatırım yapmaya devam edebilecek mi? Asıl önemli sorular bunlar. Yatırım yapmak için çok zeki olmaya gerek yok. Çok kararlı, disiplinli ve taş gibi psikolojinizin olmasına gerek var diye bir cevap vermişti. Ben de size her zaman için zaten bunları anlatmaya, bunları izah etmeye çalışıyorum elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Evet, bugünkü video böyle bir videoydu arkadaşlar. Bahçede dolaşırken aklıma geldi ve bir anda böyle bir video çıktı ortaya. Belki çok paraların uçuştuğu, rakamların uçuştuğu bir video olmadı diğer videolarımız gibi. Ama benim küçük bir hikayemin içinde 5 yıl önceki fiyatlar ve 5 yıl sonra geldiği durumları size göstermek adına 5 yıl gibi kısa bir sürenin nelere mal olduğunu, nelere size katacağını gösterebilmek adına bence değerli ve güzel bir içerik oldu. Sizlerden bir ricam var. Biliyorsunuz bu kanal ücretsiz bir kanal ve sizlerin aboneliği sayesinde, sizlerin yorumları sayesinde, sizlerin beğenileri sayesinde motive olup videolar çekiyorum. Başka türlü zaten bunu yapmanın imkanı yok. Yani sizler olmazsanız ben video çekmem, motive olmam. Aman bana ne derdi geçerim arkadaşlar. Bu da bir gerçek. O yüzden sizlerden ricam abone olmanız, videoyu beğenmeniz, yorumlarınızı esirgememenizdir. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar da izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kalın sağlıcakla.